Devlet ve Devrim 1. Bölüm Sınıflı Toplum ve Devlet. A. Uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarının ürünü olarak devlet. Bugün Marx'ın öğretisinin başına gelenler, tarih boyunca devrimci düşünürlerin ve kurtuluş mücadelesi yürüten ezilen sınıfların önderlerinin öğretilerinin başına defalarca gelmişti. Ezen sınıflar, büyük devrimcileri sağlıklarında durmadan oradan oraya sürmüş, öğretilerinin karşısına en vahşi düşmanlık, en kudurgan nefret ve en kaba yalan ve karalama kampanyalarıyla dikilmişti. Ölümlerinden sonra onları zararsız putlara çevirmek, deyim yerindeyse evliyalaştırmak ve ezilen sınıfları avutmak için ve bu sınıfları aldatmak amacıyla adlarını bir ölçüde halelerle süslerken aynı zamanda devrimci öğretiyi içeriğinden yoksun bırakma, devrimci uçlarını köreltme ve onu bayağılaştırma girişimlerinde bulunulur. Bugün burjuvazi ve emek hareketinin içindeki oportunistler, Marksizmin bu şekilde elden geçirilmesi konusunda ortaklaşıyor. Bu öğretinin devrimci yanını, devrimci ruhunu yok sayıyor, örtbas ediyor ya da çarpıtıyorlar. Burjuvazi için kabul edilebilir olan ya da kabul edilebilir görünen ne varsa onu öne sürüyor ve göklere çıkarıyorlar. Bütün sosyal şovenler bugün Marksist. Daha düne kadar Marksizmin kökünü kazıma uzmanları olan Alman burjuva bilginleri, şimdilerde bir yağma savaşının yürütülmesi için çok iyi bir şekilde örgütlenmiş olan işçi sendikalarını eğittiğini iddia ettikleri ulusal Alman Marx'tan giderek daha sık söz ediyor. Bu koşullar altında Marksizmin eşi görülmemiş derecede yaygın bir şekilde çarpıtılması karşısında en başta gelen görevimiz Marx'ın devlet konusunda gerçekten öğretmiş olduğu şeyleri yeniden ortaya koymaktır. Bunun için Marx'ın ve Engels'in kendi eserlerinden çok sayıda alıntının yapılması gerekecek. Kuşkusuz uzun alıntılar metni ağırlaştıracak ve yaygın bir şekilde okunmasına hiçbir şekilde yardımcı olmayacak. Ama bu alıntılardan vazgeçmemiz olanaksız. Okurun bilimsel sosyalizmin kurucularının görüşlerinin tümü ve bu görüşlerin evrimi hakkında bağımsız bir yargıya varabilmesi ve bu görüşlerin günümüzde yaygın olan Kautskicilik tarafından çarpıtıldığının belgelerle kanıtlanabilmesi ve açıkça gözler önüne serilebilmesi için Marx'ın ve Engels'in eserlerinin devlet konusundaki bölümlerinin tümü ya da hiç değilse en can alıcı olanları mutlaka elden geldiğince eksiksiz bir şekilde aktarılmak zorunda. Engels'in en ünlü eseriyle daha 1894 yılında Stuttgart'ta 6. basımı yapılmış olan Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeniyle başlayalım. Çok sayıda Rusça çevirinin bulunmasına karşın bunların çoğunun eksik ya da çok yetersiz olması nedeniyle alıntıları Almanca asıllarından çevirmek zorundayız. Engels, tarihsel çözümlemesini özetlerken şöyle diyor. Demek ki devlet hiçbir şekilde topluma dışarıdan dayatılan bir güç değildir. Hele Hegel'in iddia ettiği gibi ahlaki düşüncenin gerçekliği, aklın imgesi ve gerçekliği hiç değildir. Aksine devlet, belirli bir gelişme aşamasındaki toplumun bir ürünüdür. Toplumun kendi kendisiyle çözümsüz bir çelişkiye düşmüşlüğünün, ortadan kaldıramayacağı giderilemez karşıtlıklara bölünmüşlüğünün kabulüdür. Ama bu karşıtlıkların, iktisadi çıkarları çatışan sınıfların, kendilerini ve toplumu kısır bir mücadele içinde tüketmemeleri için, çatışmayı yumuşatacak, düzen sınırları içinde tutacak, görünüşte toplumun üzerinde duran bir güç gerekli hale gelmiştir. Ve toplumun bağrından doğan ama kendisini toplumun üzerine yerleştiren, ona giderek daha fazla yabancılaşan bu güç devlettir. Bu sözler Marksizmin
Devletin tarihsel rolü ve anlamı hakkındaki temel düşüncesini kusursuz bir açıklıkla dile getiriyor. Devlet, sınıf karşıtlıklarının giderilemezliğinin bir ürünü ve bir ifadesidir. Devlet, sınıf karşıtlığının giderilmesinin nesnel olarak mümkün olmadığı yerde, anda ve ölçüde ortaya çıkar. Tersinden söylersek, devletin varlığı sınıf karşıtlıklarının giderilemez olduğunu kanıtlar. İki ana koldan yürütülen Marksizmi çarpıtma faaliyetleri tam da bu en önemli ve temel noktada başlar. Bir yandan su götürmez tarihsel gerçeklerin ağırlığı karşısında devletin sadece sınıf karşıtlıklarının ve bir sınıf mücadelesinin bulunduğu yerlerde var olduğunu kabullenmek zorunda kalan burjuva ve özellikle de küçük burjuva ideologları Marx'ı devletin sınıfların uzlaştırılmasının bir organı olarak görüleceği şekilde düzeltir. Marx'a göre eğer sınıfları uzlaştırmak mümkün olsaydı devlet ne ortaya çıkabilir ne de varlığını sürdürebilirdi. Küçük burjuva ve dar kafalı profesörlerin ve siyaset yazarlarının Marx'tan sık sık ve olumlu alıntılar yaparak söylediklerinden anlaşılan şey, devletin sınıfları gerçekten uzlaştırdığıdır. Marx'a göre devlet bir sınıfın egemenlik organıdır. Bir sınıfın bir başkasını ezmesini sağlayan organdır. Sınıflar arasındaki çatışmayı yumuşatarak bu baskıyı yasallaştıran ve ona süreklilik kazandıran düzenin kurulmasıdır. Ne var ki küçük burjuva politikacılarına bakılırsa düzen bir sınıfın bir başkası tarafından ezilmesi değil, sınıfların uzlaştırılması demektir. Çatışmanın yatıştırılması ise ezilen sınıfların ezenleri alaşağı etme mücadelesinin belirli araç ve yöntemlerinden yoksun kılınması değil, sınıfların uzlaştırılması demektir. Örneğin 1917 devriminde devletin anlamı ve rolü sorunu doğrudan eylemi ve dahası kitlesel ölçekli eylemi gerektiren pratik bir sorun olarak olanca büyüklüğüyle ortaya çıktığında sosyalist devrimcilerin ve Menşeviklerin hepsi bir anda devletin sınıfları uzlaştırdığı yönündeki küçük burjuva teorisine geri döndü. Bu iki partinin politikacılarının sayısız karar ve makaleleri baştan sona bu küçük burjuvaziye ve dar kafalılara özgü uzlaştırma teorisiyle doludur. Devletin kendi tam karşıtıyla uzlaştırılması mümkün olmayan belirli bir sınıfın bir egemenlik organı olması küçük burjuva demokratlarının hiçbir zaman kavrayamayacakları bir şeydir. Bunların devlet karşısındaki tutumları bizim sosyalist devrimcilerimizin ve Menşeviklerimizin hiçbir şekilde sosyalist olmadıklarını, sosyalizmi andıran sözler eden küçük burjuva demokratları olduklarını ortaya koyan en çarpıcı kanıtlardan biridir. Öte yandan Marksizm hakkındaki Kautsky'ci çarpıtma çok daha ustacadır. Teoride devletin sınıf egemenliğinin bir organı olduğu ya da sınıf karşıtlıklarının giderilemez olduğu reddedilmez. Ama görmezden gelinen ya da örtbas edilen şey şudur. Eğer devlet sınıf karşıtlıklarının giderilemezliğinin ürünüyse, toplumun üzerinde duran ve ona giderek daha fazla yabancılaşan bir güçse, ezilen sınıfın yalnızca zora dayalı bir devrim olmaksızın değil, ama aynı zamanda egemen sınıf tarafından yaratılmış bulunan ve söz konusu yabancılaşmanın cisimleşmesi olan devlet gücü aygıtı yıkılmaksızın kurtulamayacağı açıktır. Daha sonra göreceğimiz gibi Marx, teorik bakımdan apaçık olan bu sonucu devrimin görevlerinin somut bir tarihsel çözümlemesine dayalı olarak çok açık şekilde çıkarmıştı. Ve Kautsky'nin unutmuş ya da çarpıtmış olduğu şey bu sonuçtur. B. Özel silahlı birlikler, hapishaneler vesaire.
Engels şöyle devam ediyor. Devletin eski kabile ya da klan örgütlenmesinden ilk farkı uyruklarını bölgelere göre sınıflandırmasıdır. Bu sınıflandırma bize doğal görünür. Oysa kuşaklara ya da kabilelere dayanan eski örgütlenmeye karşı uzun süreli bir mücadeleyi gerektirir. İkincisi, artık kendisini silahlı güç olarak örgütleyen halkla dolaysız bir şekilde örtüşmeyen bir kamu gücünün kurulmasıdır. Bu özel kamu gücü gereklidir. Çünkü sınıflara ayrışmadan beri halkın kendi kendine işleyen bir silahlı örgütlenmesi olanaksız hale gelmiştir. Bu kamu gücü her devlette bulunur. Yalnızca silahlı insanlardan değil, aynı zamanda klan toplumunun haberdar olmadığı maddi eklentilerden, hapishanelerden ve her tür zorlayıcı kurumdan oluşur. Engels, devlet diye anılan, toplumun bağrından doğan ama kendisini onun üzerine koyan ve ona giderek daha fazla yabancılaşan güç kavramını açıklığa kavuşturur. Bu güç esas olarak nelerden oluşur? Emirleri altında hapishaneler vesaire bulunan özel silahlı birliklerden oluşur. Özel silahlı birliklerden söz etmemiz yerindedir. Çünkü her devletin bir özelliği olan kamu gücü, kendi kendine işleyen bir silahlı örgütlenmesi bulunan silahlı halkla dolaysız bir şekilde örtüşmez. Bütün büyük devrimci düşünürler gibi Engels de sınıf bilinçli işçilerin dikkatini yaygın dar kafalılığın en önemsiz, en alışılmış saydığı, kökleşmiş olmakla kalmayıp aynı zamanda taşlaşmış denebilecek olan, ön yargılarca kutsanan şeye çekmeye çalışır. Sürekli ordu ve polis, devlet iktidarının başlıca araçlarıdır. Zaten başka türlü olabilir mi? Engels'in seslendiği ve tek bir büyük devrimi bile yaşamamış ya da yakından gözlememiş olan 19. yüzyıl sonu Avrupalılarının büyük çoğunluğuna göre başka türlü olamazdı. Onlar, halkın kendi kendine işleyen bir silahlı örgütlenmesinin ne olduğunu hiçbir şekilde anlayamadı. Batı Avrupa'daki ve Rusya'daki dar kafalılar, toplumun üzerinde duran ve topluma yabancılaşan özel silahlı birliklere, polis ve bir sürekli ordu, niçin gerek duyulduğu sorulduğunda Spencer'dan ya da Mihailovski'den ödünç alınmış birkaç deyimle cevap verme, toplumsal yaşamın artan karmaşıklığından, işlevlerin farklılaşmasından vesaire söz etme eğilimindedir. Bu tür bir açıklama bilimsel görünür ve önemli temel olguyu, yani toplumun uzlaştırılamaz karşıt sınıflara bölünmüşlüğünü örtbas ederek sokaktaki insanı başarılı bir şekilde uyutur. Gerçi bu bölünme olmasaydı halkın kendi kendine işleyen silahlı örgütlenmesi karmaşıklığıyla, teknik düzeyinin yüksekliğiyle vesaire sopa kullanan bir maymun sürüsünün ya da ilkel insanların ya da klanlar halinde birleşmiş insanların ilkel örgütlenmelerinden farklılaşırdı. Ama böyle bir örgütlenme yine de mümkün olurdu. Böyle bir örgütlenme olanaksızdır. Çünkü uygar toplum karşıt ve dahası uzlaştırılamayacak derecede karşı sınıflara bölünmüştür. Ve bunların kendi kendine işleyen silahlanmaları aralarındaki silahlı bir mücadeleye yol açardı. Bir devlet ortaya çıkar, özel bir güç, özel silahlı birlikler yaratılır ve her devrim devlet aygıtını yıkarak egemen sınıfın kendisine hizmet eden özel silahlı birlikleri yeniden kurmak için, ezilen sınıfın ise sömürenler yerine sömürülenlere hizmet edebilecek olan bu türdeki yeni bir örgütlenme yaratmak için nasıl çabaladığını bize açık bir şekilde gösterir. Engels yukarıdaki tartışmasında tam da her devrimin pratikte açıkça ve dahası kitle eylemi ölçeğinde karşımıza çıkardığı sorunu,
Yani özel silahlı birlikler ile halkın kendi kendine işleyen silahlı örgütlenmesi arasındaki ilişki sorununu teorik olarak ortaya atıyor. Avrupa ve Rus devrimlerinin deneyimlerinin bu sorunu somut olarak ne şekilde ortaya koyduğunu göreceğiz. Ama Engels'in açıklamalarına geri dönelim. Engels bu kamu gücünün bazen zayıf olduğunu ama genel olarak bakıldığında güçlenmekte olduğunu belirtir. Ama devletin içindeki sınıf karşıtlıklarının keskinleşmesi ve sınırdaş devletlerin büyümesi ve kalabalıklaşması ölçüsünde güçlenir. Bunu görmek için günümüzün Avrupa'sına bakmak yeter. Burada sınıf mücadelesi ve fetih rekabeti kamu gücünü öylesine yüksek bir noktaya taşımıştır ki bu güç tüm toplumu ve hatta devleti yutmak üzere. Engels'in son ön sözü 16 Haziran 1891 tarihini taşıdığına göre bu sözler en geç önceki yüzyılın 90'lı yıllarının başında kaleme alınmıştı. Tröstlerin mutlak egemenliği, büyük bankaların her şeye güçlerinin yetmesi, büyük ölçekli bir sömürge siyaseti vesaire anlamlara gelen emperyalizme yöneliş Fransa'da henüz yeni başlıyordu. Kuzey Amerika'da ve Almanya'da ise daha da zayıftı. O zamandan bu yana fetih rekabeti özellikle de 20. yüzyılın ikinci 10 yılının başında dünyanın rakip fatihler yani yağmacı büyük güçler arasında paylaşımının tamamlanmasıyla birlikte dev adımlar attı. O zamandan bu yana orduların ve donanmaların silahlanması görülmemiş derecede arttı ve dünyaya İngiltere ya da Almanya tarafından hükmedilmesi, ganimetin paylaşılması için yapılan 1914-17 yağma savaşı, tüm toplum güçlerinin yağmacı devlet iktidarı tarafından yutulmasını tam bir felaket noktasına yaklaştırdı. Engels, fetih rekabetinin büyük güçlerin dış politikalarının en önemli ayırt edici özelliklerinden biri olduğunu daha 1891 yılında gösterebilmişti. Buna karşın tam da kat kat yoğunlaşmış olan bu rekabetin emperyalist savaşa yol açtığı 1914-17 yıllarında sosyal şoven alçaklar kendi burjuvazilerinin yağmacı çıkarlarının savunulmasını, ana yurdun savunulmasından, cumhuriyetin ve devrimin savunulmasından vesaire dem vurarak örtbas ediyor. C. Ezilen sınıfın sömürülmesinin aracı olarak devlet. Toplumun üzerinde duran özel kamu gücünün varlığının korunması, vergileri ve devlet borçlarını gerekli kılar. Şimdi kamu gücüne ve vergi toplama hakkına sahip olan memurlar diye yazıyor Engels. Toplumun organları olarak toplumun üzerinde duruyor. Klan örgütlenmesinin organlarına özgürce ve isteyerek gösterilen saygı, onu elde edebilecek olsaydılar bile onlara yetmez. Memurlara kutsallık ve dokunulmazlık tanıyan özel yasalar çıkarılır. En değersiz polis memuru klan temsilcilerinden daha fazla otoriteye sahiptir. Ama uygar bir devletin askeri gücünün başı bile toplumun yaşlı bir klan üyesine gösterdiği zorlama ürünü olmayan ve tartışmasız saygıyı pekala kıskanabilir. Burada karşımıza devlet iktidarının organları olarak memurların ayrıcalıklı konumu sorunu ortaya çıkar. Dikkat çekilen asıl konu şu: onları toplumun üzerine yerleştiren şey nedir? Bu teorik sorunun 1871'de Paris Komünü ile pratikte nasıl cevaplandığını ve 1912'de Kautsky tarafından gerici bir anlayışla nasıl örtbas edildiğini göreceğiz. Devlet, sınıf karşıtlıklarını dizginleme gereksiniminden doğduğundan ama aynı zamanda söz konusu sınıfların çatışmasının ortasında doğduğundan bir kural olarak en güçlü, iktisadi açıdan egemen olan sınıfın devletidir.
Ve bu sınıf devlet aracılığıyla siyasal açıdan da egemen sınıf haline gelir. Ve böylece ezilen sınıfı baskı altında tutmanın ve sömürmenin yeni araçlarını elde eder. Eski çağ devleti ve feodal devlet köleleri ve serfleri sömürmenin organlarıydı. Benzer şekilde modern temsili devlet, ücretli emeğin sermaye tarafından sömürülmesinin aracıdır. Ne var ki istisnai olarak mücadele halindeki sınıfların birbirlerini neredeyse dengeledikleri öyle dönemlerden geçilir ki, görünüşteki aracı olarak devlet iktidarı anlık olarak her ikisi karşısında belirli bir bağımsızlık kazanır. 17. ve 18. yüzyılların mutlak monarşileri, Fransa'daki 1. ve 2. imparatorlukların Bonapartizmi ve Almanya'daki Bismarck rejimi bu tür örneklerdi. Bu örneklere küçük burjuva demokratlarının önderliği yüzünden Sovyetlerin iktidarsız hale gelmiş olduğu, buna karşılık burjuvaların henüz onları basitçe dağıtacak kadar güçlü olmadığı bir anda devrimci proletaryaya baskı uygulamaya başlamasından bu yana Cumhuriyetçi Rusya'daki Kerenski hükümetini de ekleyebiliriz. Demokratik bir cumhuriyette diye devam eder Engels. Servet iktidarını dolaylı ama çok daha güvenli bir şekilde, birincisi memurların doğrudan yiyiciliği yoluyla, ikincisi hükümet ile borsa arasındaki ittifak yoluyla uygular. Günümüzde emperyalizm ve bankaların egemenliği her tür demokratik cumhuriyette servetin her şeye gücü yeterliliğini savunmanın ve hayata geçirmenin bu iki yöntemini geliştirerek eşsiz bir sanata dönüştürmüştür. Örneğin Rus Demokratik Cumhuriyeti'nin daha ilk aylarında, deyim yerindeyse burjuvazi ile nikahlanan sosyalist eserler ile Menşeviklerin balayı sırasında koalisyon hükümetindeki Bay Palçinski kapitalistleri ve onların talanlarını, devlet hazinesini, savaş ihaleleri yoluyla yağmalamalarını dizginlemeye yönelik her tür önlemi engellediyse ve sonradan Bay Palçinski istifası üzerine kapitalistler tarafından yılda 120 bin ruble maaşlı kazançlı bir işle ödüllendirildiyse buna ne derdiniz? Doğrudan rüşvet mi yoksa dolaylı rüşvet mi? Hükümet ile kapitalist birlikler arasındaki bir ittifak mı yoksa yalnızca dostça ilişkiler mi? Çernovlar, Tsaretiler, Auksensiler ve Skobelevler hangi rolü oynuyor? Bunlar devleti soyan milyonerlerin doğrudan müttefikleri mi yoksa yalnızca dolaylı müttefikleri mi? Servetin her şeye gücü yeterliliğinin demokratik bir cumhuriyette daha güvende olmasının bir başka nedeni siyasi mekanizmadaki tek tek kusurlara ya da kapitalizmin çürük siyasi kabuğuna bağımlı olmamasıdır. Demokratik bir cumhuriyet, kapitalizmin mümkün olan en iyi siyasi kabuğudur. Ve bu yüzden de sermaye, bu en iyi kabuğa bir kez sahip olduğunda iktidarını öylesine güvenlikli, öylesine sağlam bir şekilde kurar ki, Burjuva Demokratik Cumhuriyet'teki kişiler, kurumlar ya da partiler düzeyinde kalan hiçbir değişiklik onu sarsamaz. Engels'in genel oy hakkının burjuva egemenliğinin bir aracı olduğunu söylerken son derece kesin bir ifade kullandığını da belirtmeliyiz. Genel oy hakkı diyor, kuşkusuz Alman sosyal demokrasisinin uzun yıllara yayılan deneyimlerini dikkate alarak işçi sınıfının olgunluk düzeyinin göstergesidir. Bugünkü devlette hiçbir zaman bundan fazlası olamaz ve olmayacaktır. Aralarında hem bizim sosyalist devrimcilerimizin ve Menşeviklerimizin hem de onların ikiz kardeşleri olan Batı Avrupa'daki tüm sosyal şovenlerin ve oportunistlerin de bulunduğu küçük burjuva demokratları genel oy hakkından tam da bu fazlayı bekliyor. Bunlar genel oy hakkının bugünkü devlette emekçilerin çoğunluğunun iradesini gerçekten ortaya koyabileceği
ve bu iradenin gerçekleşmesini sağlayabileceği şeklindeki asılsız düşünceyi paylaşıyor ve bu düşünceyi halka aşılıyor. Burada bu asılsız düşünceye değinmenin Engels'in son derece açık, kesin ve somut açıklamasının resmi sosyalist partilerin propaganda ve ajitasyonunun her adımında çarpıtıldığını belirtmenin ötesine geçemeyiz. Engels'in burada bir kenara attığı bu düşüncenin tümüyle yanlış olduğunu, Marx'ın ve Engels'in bugünkü devlete ilişkin görüşlerini açıklamaya devam ederken ayrıntılı bir şekilde gözler önüne sereceğiz. Engels, en tanınmış eserinde görüşlerinin genel bir özetini şu sözlerle sunar. Demek ki devlet ezelden beri var olmuş değildir. Devletsiz yapabilen, devlet ve devlet iktidarı hakkında hiçbir fikirleri bulunmayan toplumlar vardı. Toplumun sınıflara bölünmesiyle kaçınılmaz olarak bağlantılı olan belirli bir iktisadi gelişme aşamasında devlet bu bölünme nedeniyle bir zorunluluk haline geldi. Şimdi üretimin gelişimindeki söz konusu sınıfların varlığının bir zorunluluk olmaktan çıkmakla kalmayıp aynı zamanda üretimin önündeki fiili bir engele dönüşeceği bir aşamaya hızlı adımlarla yaklaşıyoruz. Bu sınıflar geçmişte ne kadar kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıktıysalar o kadar kaçınılmaz bir şekilde ortadan kalkacaklar. Onlarla birlikte devlet de kaçınılmaz olarak ortadan kalkar. Üretimi, üreticilerin özgür ve eşit birliğine dayalı olarak yeni baştan örgütleyen toplum, tüm devlet mekanizmasını o zaman ait olacağı yere, yani eski eserler müzesine, Çıkrık'ın ve Tunç Balta'nın yanına koyar. Günümüzün sosyal demokrasisinin propaganda ve ajitasyon yazısında bu alıntıya pek rastlamıyoruz. Rastladığımızda bile çoğu zaman tıpkı bir ikona önünde eğilir gibi, yani Engels'e resmi bir saygı göstermek için ve tüm devlet mekanizmasının eski eserler müzesine gönderilmesinin gerektirdiği devrimin genişliğini ve derinliğini kavramaya yönelik hiçbir girişimde bulunmaksızın aktarılıyor. Çoğu örnekte Engels'in devlet mekanizması dediği şeyin ne olduğu bile anlaşılmamış oluyor. D. Devletin sönümlenmesi ve şiddete dayalı devrim. Engels'in devletin sönümlenmesine ilişkin sözleri öylesine yaygın bir şekilde biliniyor, o kadar sık aktarılıyor ve Marksizmi oportunizme uyarlamak için yapılan alışılagelmiş sahteciliğin özünü öylesine açıkça gözler önüne seriyor ki bunları ayrıntılı olarak ele almak zorundayız. Bu sözlerin alındığı açıklamanın tümünü aktaracağız. Proletarya devlet iktidarını ele geçirir ve üretim araçlarını ilk aşamada devlet mülkiyetine dönüştürür. Ama böylece proletarya olarak kendisini ortadan kaldırır. Tüm sınıf farklılıklarını ve sınıf karşıtlıklarını ortadan kaldırır. Ve devlet olarak devleti de ortadan kaldırır. Giderilemez sınıf karşıtlıkları içinde hareket eden şimdiye kadarki toplum, devlete, yani her bir dönemin sömürücü sınıfının kendi dış üretim koşullarını korumasına, dolayısıyla da her şeyden önce sömürülen sınıfın zor yoluyla var olan üretim tarzının belirlediği baskı koşulları altında tutulmasına yönelik bir örgütüne gereksinim duyuyordu. Devlet, tüm toplumun resmi temsilcisi, onun gözle görülür bir kurumdaki özetiydi. Ama yalnızca kendi döneminde tüm toplumu temsil eden sınıfın devleti olması ölçüsünde böyleydi. Eski çağda köle sahibi yurttaşların devleti, orta çağda feodal soyluların devleti, günümüzde burjuvazinin devleti. Sonunda gerçekten de tüm toplumun temsilcisi durumuna geldiğinde kendi kendisini gereksiz kılar. Ortada baskı altında tutulması gereken bir toplumsal sınıfın kalmadığı andan itibaren
Sınıf egemenliğiyle ve şimdiye kadarki üretim anarşisine dayanan bireysel varoluş mücadelesiyle birlikte bunlardan kaynaklanan çatışmaların ve aşırılıkların ortadan kaldırıldığı andan itibaren ezilecek olan ve geçmişte özel bir baskı gücünü, bir devleti gerekli kılan hiçbir şey kalmaz. Devletin gerçekten de tüm toplumun temsilcisi olarak sahneye çıkması anlamına gelen ilk eylem, yani üretim araçlarına toplum adına el koyulması, aynı zamanda onun bir devlet olarak son bağımsız eylemidir. Bir devlet iktidarının toplumsal ilişkilere müdahalesi ard arda tüm alanlarda gereksizleşir ve ardından kendiliğinden uykuya dalar. Kişilerin yönetilmesinin yerini şeylerin idare edilmesi ve üretim süreçlerinin yönetilmesi alır. Devlet ortadan kaldırılmaz. Yok olup gider. Hem ajitasyon açısından bakıldığında geçici bir süreliğine haklı görülebilirliğiyle hem de nihai bilimsel yetersizliğiyle özgür halk devleti deyimi de anarşistlerin devletin bir gecede ortadan kaldırılması talebi de bu söylenenler ışığında değerlendirilmelidir. Hata yapma korkusu olmadan denebilir ki Engels'in son derece zengin düşüncelerle dolu olan bu açıklamasının yalnızca bir noktası günümüzün sosyalist partilerindeki sosyalist düşüncenin ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiştir. O da Marx'a göre devletin ortadan kaldırılması hakkındaki anarşist öğretidekinden farklı olarak devletin yok olup gittiğidir. Marksizmi bu ölçüde budamak, onu oportunizme indirgemek anlamına gelir. Çünkü bu yorum geriye sıçramalardan ve patlamalardan yoksun, devrimden yoksun, yavaş, düzgün ve tedrici bir değişiklik hakkındaki bulanık bir düşünceden başka hiçbir şey bırakmaz. Devletin yok olup gitmesi hakkındaki güncel, yaygın, deyim yerindeyse popüler anlayış, hiç kuşkusuz devrimin reddedilmesi anlamına gelmiyorsa, onun örtbas edilmesi anlamına geliyor. Ne var ki böyle bir yorum, Marksizmin en kaba ve yalnızca burjuvazinin işine yarar şekilde çarpıtılmasıdır. Ve teorik açıdan, örneğin Engels'in az önce tümünü aktardığımız özetleyici açıklamasında yer alan en önemli ayrıntıların ve değerlendirmelerin göz ardı edilmesine dayanır. Birincisi, Engels açıklamasının hemen başında proletaryanın devlet iktidarını ele geçirme yoluyla devlet olarak devleti ortadan kaldırdığını söylüyor. Bunun anlamına kafa yormak adet değildir. Bu genellikle ya tümüyle göz ardı edilir ya da Engels'in bir tür Hegelci zaafı sayılır. Gerçekte bu sözler en büyük proletarya devrimlerinden birinin sırası geldiğinde daha ayrıntılı olarak sözünü edeceğimiz 1871 Paris Komünü'nün deneyimlerini kısaca dile getiriyor. Gerçekte Engels burada proletarya devriminin burjuva devletini ortadan kaldırmasından söz ediyor. Buna karşılık devletin yok olup gitmesi hakkındaki sözler sosyalist devrim sonrasındaki proletarya devletinin kalıntıları ile ilgilidir. Engels'e göre burjuva devleti sönümlenip gitmez. Aksine devrim süreci içinde proletarya tarafından ortadan kaldırılır. Bu devrimden sonra yok olup giden şey proletarya devleti ya da yarı devlettir. İkincisi, devlet özel bir baskı gücüdür. Engels bu eşsiz ve son derece derin tanımı burada en açık şekilde ortaya koyuyor. Ve bundan çıkan sonuç, burjuvazinin proletaryaya karşı bir avuç zenginin milyonlarca emekçiye karşı kullandığı özel baskı gücünün yerine proletaryanın burjuvaziye karşı kullanacağı bir özel baskı gücünün proletarya diktatörlüğünün koyulmak zorunda olduğudur. Devlet olarak devletin ortadan kaldırılması tam da budur.
üretim araçlarının mülkiyetine toplum adına el koyulması eylemi tam da budur. Ve bir özel gücün yerini bu şekilde başka bir özel gücün almasının sönümlenip gitmesi biçiminde gerçekleşmesinin asla mümkün olamayacağı apaçıktır. Üçüncüsü, Engels, devletin sönümlenip gitmesinden ve daha da canlı ve renkli bir deyimle uykuya dalmasından söz ederken, son derece açık ve kesin olarak devletin bütün toplum adına üretim araçlarına el koymasından sonraki, yani sosyalist devrimden sonraki dönemi kasteder. Devletin o dönemdeki siyasi biçiminin en eksiksiz demokrasi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Engels'in böylelikle burada demokrasinin uykuya dalmasından ya da yok olup gitmesinden söz ettiği, Marksizmi utanmazca çarpıtan oportunistlerden hiçbirinin aklına gelmez. Bu ilk bakışta tuhaf görünür. Ama bu sadece demokrasinin de bir devlet olduğunu ve dolayısıyla devlet yok olduğunda demokrasinin de yok olacağını düşünmemiş olanlar için anlaşılmaz bir şeydir. Burjuva devletini sadece devrim ortadan kaldırabilir. Genel olarak devlet, yani en eksiksiz demokrasi sadece yok olup gidebilir. Dördüncüsü, Engels, ünlü devlet sönümlenip gider önermesini ortaya koyduktan sonra bu önermenin hem oportunistleri hem de anarşistleri hedef aldığını somut bir şekilde açıklar. Engels bunu yaparken devlet yok olup gider önermesinden çıkan ve oportunistleri hedef alan sonucu öne çıkarır. Devletin yok olup gitmesi ya da sönümlenip gitmesi şeklindeki bir şeyler okumuş ya da duymuş olan her 10.000 kişiden 9.990'ının Engels'in bu önermeden çıkardığı sonuçları sadece anarşistlere yöneltmiş olmadığını hiçbir şekilde bilmedikleri ya da hatırlamadıkları konusunda bahse girilebilir. Ve geriye kalan 10 kişiden muhtemelen 9'u Özgür Halk Devleti'nin ne anlama geldiğini ya da bu slogana yöneltilen bir saldırının niçin oportunistlere yöneltilmiş bir saldırı anlamına geldiğini bilmez. Tarih işte böyle yazılıyor. Büyük bir devrimci öğreti işte bu şekilde fark ettirmeden çarpıtılıyor. Ve hüküm sürmekte olan dar kafalılığa uyarlanıyor. Anarşistleri hedef alan sonuç, binlerce kez tekrarlanmış, bayağılaştırılmış, en sığ biçimiyle insanların kafalarına sokulmuş ve bir ön yargı kadar güçlü duruma gelmiştir. Buna karşılık oportunistleri hedef alan sonuç örtbas edilmiş ve unutturulmuştur. Özgür Halk Devleti 1870'lerde Alman sosyal demokratlarının programlarında bulunan bir talep ve onların yaygın bir sloganıydı. Bu slogan demokrasi kavramını dar kafalılara özgü bir tantanayla tarif etmesi dışında her tür siyasi içerikten yoksundur. Engels, yasal olarak izin verilen bir şekilde demokratik bir cumhuriyete işaret etmesi ölçüsünde bu sloganın ajitasyon amacıyla bir süre için kullanılmasını haklı görmeye hazırdı. Ama bu oportunist bir slogandı. Çünkü Burjuva demokrasisinin allanıp pullanması anlamına gelmenin ötesine geçiyor, aynı zamanda genel olarak devlete yöneltilen sosyalist eleştirinin kavranamayışını yansıtıyordu. Biz kapitalist düzende proletarya için en iyi devlet biçimi olarak demokratik bir cumhuriyetten yanayız. Ama en demokratik Burjuva Cumhuriyeti'nde bile halkın payına ücretli köleliğin düştüğünü unutma hakkına sahip değiliz. Dahası her devlet ezilen sınıfı bastırmaya yönelik bir özel güçtür. Dolayısıyla herhangi bir devlet ne özgürdür ne de halk devletidir. Marx ile Engels bunu 1870'lerde partili yoldaşlarına tekrar açıkladı. Beşincisi, Engels'in devletin sönümlenip gitmesine ilişkin savlarını herkesin hatırladığı aynı eseri şiddete dayalı devrimin önemine ilişkin bir savı da içerir.
Engels'in şiddete dayalı devrimin rolüne ilişkin tarihsel çözümlemesi, şiddete dayalı devrimin gerçek bir övgüsüne dönüşür. Bunu hiç kimse hatırlamaz. Modern sosyalist partilerde bu düşüncenin öneminden söz etme, hatta onun üzerine düşünme alışkanlığı yoktur. Şiddete dayalı devrim düşüncesi, söz konusu partilerin halk arasındaki gündelik propaganda ve ajitasyonunda hiçbir rol oynamaz. Ne var ki bu düşünce devletin yok olup gitmesiyle koparılamayacak bağlara sahiptir ve onunla uyumlu bir bütün oluşturur. İşte Engels'in savı. Ama Bay Düring, şiddetin tarihte başka bir rol daha oynadığı, devrimci bir rol oynadığı Marx'ın sözleriyle yeni bir topluma gebe olan, her eski toplumun ebesi olduğu, toplumsal hareketin kendi yolunu açmasının ve donmuş, ölmüş siyasal biçimleri parçalamasının aracı olduğu konusunda tek kelime etmiyor. Sömürü ekonomisinin yıkılması için şiddetin belki de gerekli hale gelebileceğini ağlayıp sızlayarak kabul ediyor. Ne yazık ki diyor. Çünkü her türlü şiddet kullanımı onu kullananın ahlakını bozarmış ve bunu zafere ulaşan her devrimin sonucu olan muazzam ahlaki ve manevi ilerlemeye rağmen söylüyor. Ve bunu halka gerçekten de dayatılabilecek olan şiddetli bir çarpışmanın en azından 30 yıl savaşındaki aşağılanma nedeniyle ulusal bilince işlemiş olan uşaklık ruhunun kökünü kazımak gibi bir yarar sağlayabileceği Almanya'da söylüyor. Ve vaizlere özgü olan bu soluk, cansız ve güçsüz zihniyet kendisini tarihin gördüğü en devrimci partiye kabul ettireceğini mi iddia ediyor? Engels'in 1878'den 1894'e yani öldüğü ana kadar ısrarlı bir şekilde Alman sosyal demokratlarının dikkatine sunduğu bu şiddete dayalı devrim övgüsü tek bir öğreti oluşturmak üzere devletin sönümlenip gitmesi teorisiyle nasıl birleştirilebilir? Genellikle bu iki düşünce eklektizm yoluyla kah birinin kah ötekinin ilkesiz ya da sofistçe bir seçimle keyfi şekilde öne çıkarılması yoluyla birleştirilir ve örneklerin en az %99'unda ön plana çıkarılan şey sönümlenip gitme düşüncesidir. Diyalektiğin yerine eklektizm konulur. Marksizmle ilgili olarak günümüzün resmi sosyal demokrat yazınında karşılaşılan en alışılmış, en yaygın görüngü budur. Kuşkusuz. Bu tür bir yerine koyma yeni bir şey değil. Klasik Yunan felsefesi tarihinde bile bununla karşılaşılmıştı. Marksizmi oportunistçe çarpıtırken diyalektiğin yerine eklektizmin koyulması kitleleri aldatmanın en kolay yoludur. Aldatıcı bir tatmin sağlar. Sürecin bütün yönlerini, bütün gelişme eğilimlerini, çatışan bütün etkileri göz önüne alıyormuş gibi görünür. Oysa gerçekte toplumsal gelişim sürecine ilişkin hiçbir bütünsel ve devrimci kavrayış sağlamaz. Marx ile Engels'in şiddete dayalı bir devrimin kaçınılmazlığına ilişkin öğretilerinin Burjuva devletiyle ilgili olduğunu yukarıda söylemiştik. Ve ileride daha eksiksiz bir şekilde göstereceğiz. Burjuva devletinin proletarya devleti tarafından yok olup gitme süreci aracılığıyla ortadan kaldırılması mümkün değildir. Aksine Burjuva devleti genel bir kural olarak sadece zora dayalı bir devrimle ortadan kaldırılabilir. Engels'in şiddete dayalı devrim hakkındaki Marx'ın tekrar tekrar yaptığı açıklamalarla da tam bir uyum içinde olan övgüsü, felsefenin sefaletinin ve Komünist Manifesto'nun zora dayalı bir devrimin kaçınılmazlığını gururla ve açıkça ilan eden sonuç bölümlerini hatırlayalım. Marx'ın yaklaşık 30 yıl sonra 1875 tarihli Gotha programını eleştirirken bu programın oportunist niteliğini acımasızca mahkum ettiğini hatırlayalım.
Bu övgü kesinlikle bir coşkunluktan, bir söz söyleme sanatından ya da bir polemik hamlesinden ibaret değildir. Bu görüşü şiddete dayalı devrim hakkındaki tam da bu görüşü kitlelere sistemli bir şekilde özümsetme sorumluluğu Marx ile Engels'in bütün öğretilerinin temelinde yatar. Günümüzde ağır basan sosyal şöven ve Kautsky'ci akımların her ikisinin de bu propaganda ve ajitasyonu ihmal etmeleri, bu akımların Marx ile Engels'in öğretilerine ihanet ettiklerini çarpıcı bir açıklıkla göz önüne seriyor. Zora dayalı bir devrim olmadan proletarya devletinin burjuva devletinin yerini alması olanaksızdır. Proletarya devletinin, yani genel olarak devletin ortadan kaldırılması, sönümlenip gitme süreci dışındaki hiçbir yolla gerçekleşmez. Marx ve Engels tek tek her bir devrimci durumu incelerken, tek tek her bir devrimin deneyimlerinden çıkan dersleri çözümlerken, bu görüşleri ayrıntılı ve somut bir şekilde geliştirmişti. Şimdi hiç kuşkusuz öğretilerinin en önemli bölümünü oluşturan bu görüşleri ele alacağız.